Herkese merhaba. Bugün Dan Brown'un o meşhur romanı Da Vinci Şifresi'nin fitilini ateşleyen ilk bölümlerine, yani Louvre'da işlenen o gizemli cinayete yakından bakıyoruz. Ve her şey dünyanın en ünlü müzesinin o sessiz koridorlarında gecenin bir yarısı fısıldanan bu iki kelimeyle, bu tüyler ürkertici suçlamayla başlıyor. Gözünüzde canlandırın. Saygın müze müdürü Jacques Sonnier, Louvre'un büyük galerisinde nefes nefese kaçıyor. Ama yalnız değil, peşinde gölgelerin içinden çıkıp gelen devasa soluk tenli bir adam var. Adeta bir avcı gibi. Zamanı hızla tükeniyor. Bütün hayatı boyunca koruduğu o çok önemli, o kadim sırrı bir şekilde aktarmak zorunda. Saldırganı sırrı öğrendiğini sanıyor ama fena halde yanılıyor. Saldırganın ne kadar acımasız olduğunu anlamak lazım. Saunier onun dördüncü kurbanı. Ondan önceki 3 kişi de sorgulanmış, işkence görmüş ve en sonunda öldürülmüş. Ama hepsi de ölmeden önce aynı yalanı söyleyerek o büyük sırrı korumayı başarmış. Saunier ölüme terk edildiğinde son anlarını kaçmak için harcamıyor. Hayır, tam aksine son nefesini arkasında şifreli bir mesaj bırakmak için kullanıyor. Kendi bedenini adeta bir tuvalete dönüştürüyor ve ortaya inanılmaz, şok edici bir sahne çıkarıyor. Peki neydi bu uğruna ölünecek kadar büyük sır? İşte o sır. Saunier'in tarihin en gizemli topluluklarından birine olan üyeliğiydi Sion tarikatı. Ama bu öyle sıradan bir topluluk değil. Bakın iddia edilen üyelere: Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo ve hatta Leonardo da Vinci'nin ta kendisi. Düşünebiliyor musunuz? Böylesine devasa zihinleri bir araya getiren sır ne olabilir ki? Bütün bunlar olurken kilometrelerce uzakta, Saunier'in aslında o gece buluşmayı planladığı kişi derin bir uykuda. Birazdan bu cinayetin bir numaralı şüphelisi olacağındansa tamamen habersiz. Ve işte bu noktada Robert Langdon'la tanışıyoruz. Kendisi Paris'te bir konferans için bulunan Amerikalı bir akademisyen. Ama gece yarısı otel odasında ısrarla çalan bir telefonla uykusu fena halde bölünüyor. Langdon, semboller ve sanat tarihi konusunda tam bir dahi. Hatta hakkında şöyle bir şey söyleniyor. Boston Magazine onu Harris Tweed'i giyen Harrison Ford olarak tanımlamış. Yani hem zeki hem de maceracı bir ruhu var ama birazdan nasıl bir maceranın içine düşeceğinden haberi yok. Kapıyı çalan kişi sıradan biri değil tabii. Fransa'nın FBI'ı diyebileceğimiz DCJP'den bir ajan ve Langdon'a özel bir mesele için onun uzmanlığına ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Ajan, Langdon'a elindeki rahatsız edici fotoğrafı, yani Louvre'daki cinayet mahallini gösteriyor. Langdon fotoğrafı gördüğünde tabii ki şoka oluyor ve aklına gelen ilk soruyu soruyor. Tanrı aşkına kim böyle bir şey yapmış olabilir? Ve işte gecenin ilk sarsıcı cevabı geliyor. Bay Saunieri bunu kendi yaptı. Evet, yanlış duymadınız. Müze müdürü ölmeden hemen önce kendi bedenini ve olay yerini bu hale getirmişti. Langdon bu akıl almaz gizemin içine çekilirken şimdi madalyonun diğer yüzüne, o karanlık tarafa bakma zamanı. Saunier'i vuran katil şimdi kendi efendisine rapor veriyor. Karşınızda Silas. Kendisi muhafazakar bir Katolik yapılanması olan Opus Dei'nin son derece dindar ama bir o kadar da ölümcül bir üyesi. Onun zihninde az önce işlediği cinayetler bir günah değil, tam tersine kutsal bir görev. Yaptığı şeyin hem Tanrı'ya hem de yalnızca öğretmen olarak bildiği o gizemli liderine bir hizmet olduğuna kalpten inanıyor. İşte böylece hikayedeki iki büyük güç de sahneye çıkmış oluyor. Bir yanda Hristiyanlığın temellerini bile sarsabilecek o kadim sırrı koruyan Sion tarikatı, diğer yanda ise o sırrı ne pahasına olursa olsun ele geçirip yok etmeye kararlı olan Opus Dei, iki ezeli düşman. Langdon karanlık ve ürkütücü bir sessizliğe bürünmüş, Louvre'a varıyor. Orada adamlarının taktığı lakapla Boğa olarak bilinen sert mizaçlı yüzbaşı Bezufaçe ile buluşacak. Façe olayı Langdon'a anlatmaya başlıyor. Saunier'in bir güvenlik kapısını tetiklediğini, böylece kendini galerinin içine hapsettiğini ve orada tek başına can verdiğini söylüyor. Ve sonra o devasa galeride yürümeye başlıyorlar. Gözünüzde canlandırın. Tam 450 metre boyunca cesedin bulunduğu yere doğru ilerliyorlar. Ve sonunda o manzarayla karşılaşıyor. Jacques Saunier'in çıplak bedeni parke zeminde son derece sembolik ve şok edici bir duruşla özenle yerleştirilmiş halde duruyor.
Ama olay sadece bedenin bu tuhaf duruşuyla bitmiyor, çok daha fazlası var. Sonniere son bir hamleyle kendi kanını adeta mürekkep gibi kullanarak yere de bir şeyler yazmış. Bu onun son şifreli mesajı. Bu mesaj aslında tek bir kişinin çözmesi için tasarlanmış bir bulmaca ve polis o kişinin Robert Langdon olduğuna inanıyor. Ama işin en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Langdon'ı buraya sadece bir uzman olarak çağırmadılar. Onu bu cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görüyorlar.